Dievs svētīs šo vakaru, šo namu, šo pavārs, kas to ir sagatavojuši. Viesu. Şaşırdım. Sivas şokta. Ya onlar ayrılmaz bir ikiliydi. Nasıl bu hale geldi aklım almıyor. Çevir lan Tarık. Ya esar zır değil. Tamam. Çok özel hayata girme. Allah Allah. Ya oğlum herif magazine geçti lan. Victoria ile Beckham ayrılıyor muymuş ne onu soruyor bana. Şu sünnet olayını sor. Esas mevzuya geç. Sünneti aç sünneti. Sünnet. He sünnet he. Şöyle açıklayayım. Erkek çocukların tenasül organının ucundaki deri kılıfın kesilmesi olayı. Tarık, çevir. Baba ben bunun Türkçesini anlamadım. Nasıl çevireyim? Etli pilav, hoşaf, zerde, lokum. Boş bakıyor lan çevir. Baba Letonya dünyada sünnet oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Burada estetik ameliyat gibi bir şey sünnet. Sünnet. Bak. Oldu da bitti maşallah damat olur inşallah. Sünnet apgraizīšana. Es pazīstu cilvēkus, kas ir apgraizījušies. Bet ja jums ir diskomforts, jums noteikti vajag apgraizīties. Tarık gülme ne dedi lan? Tanıdığı birkaç arkadaşı varmış sünnet olan gayet memnunmuş. Rahatsız ediyorsa sen de olabilir misin? Öyle dedi. Ben değil lan o. O ne? Klau, man tāds jautājums, kā turku valodā skanētu, lai jums jauka diena? Gözlerin boş bakmasından anladım bu soru cümlesi. Yalnız bende Letonca yok. I don't speak Letonton. English please. Çetin, sen İngilizce biliyor musun lan? Aydınlık getireyim. Ölmeyecek kadar biliyorum. Beni öldürmeyin diyebiliyorum mesela. Don't kill me. Bana kıymayın tarzı. What is the meaning in Turkish for have a good day? Have a good day Türkçe'de ne demek? O çok kolay ya, onu herkes bilir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Repeat after me. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ağzı kenarını sil kız, bal damlıyor. Ne güzel söyledi ya bunu. Lan 3 gündür şuradayız, evi Kur'an kursuna çevirdin. Tövbe estağfurullah yalnız. Ya ben sana bir şey diyeyim. Aha bu Riga'da 2 gün daha kalaydık. Ben umre sevabı kapardım ya. Sen hangi kelimeyi öğrettin kıza demin? İyi günleri öğrettim. Evvelsi gün de evdekiler bana günaydın ne demek diye sordular. Kelime-i şehadeti öğrettim. Sabah bir kalkıyorum, bütün letok akrabalar kelime-i şehadet getiriyorum. Kız, hileyle, hurdayla ahiretlerinizi kurtardım ya. Hadi yine iyisiniz, hadi. Arkadaş herif bekar kendine hayırlı bir kısmet çıkar belki diye aldık yanımıza getirdik. Şunun ittiğine bak. Bak gene bana sıklet geldi bak. Allah. Letonya'da İslamiyet'in benimle yayılacağı kimin aklına gelirdi diye hesabı. Allah canın almasın senin. Yürü kız yürü. Allahu Ekber. Bak gel bak bu adama söyle. Elinden kazan çıkacak bak. Letonya'da adam yerine koyacaklar sonra buna. Tarek, tu pasaki savam tēvam, kad Matijas būs liels, viņš pats nolems savu likteni, bet atgriezt tā uz dolo. Baba diyor ki İsmail diyor öl desin öleyim diyor. Pırlanta gibi delikanlı diyor, adam diyor, adam. Ama biraz da fevri olmasa diyor. Es aizēju. Šecin. La ilahe illallah.
Afiyet olsun diyor İsmail abi. Afiyet olsun diyor. Allah mutluluktan öleceğim ya. Bak bak bir dakika. Kesencik. Anne bir şey söylesene. Abi eviniz ne kadar büyük lan. Burada bir halı yıkanır. Vallahi şöyle tencerenin kapağıyla köpüklerini tüm atan. Gel İsmail. Oh ben neredeyim? Sen neredesin anne ya? Hatuca hemen hazırlan. İlk uçak ile dönüyor. Elçiliğe de söyleyin. Letonya İsmail için bitmiştir. O kadar. Ama o mesele bitmedi Tarık. Hadi. Yenge. İsmail abiyle konuştun mu sen? Bir şeyler planlıyorsun sanki he? Yo, nereden çıkardım? Ne bileyim öyle gözüktü gözüme. Baba ne yapıyorsun? Bizi herkese rezil ediyorsun. Ayrıca sen niye kendi kendine konuşuyorsun? Ya kafa dengi adam yok be Tarık. Şuraya bak. İsmail, sen böyle kendi annene konuşuyorsun ya. Affedersin mevzu ne? Çok gizli. O kadar gizli ki ancak kendi kendimle konuşabiliyorum. Dışarı sızmaması ilazım. İsmail, sen yine duramayacaksın değil mi? Bir işler çevireceksin. Lütfen. Bu kelimeyi ömrü hayatımda ilk defa kullanıyorum. Şu sünnet meselesini bırkalama daha fazla. Sünnet? Siz neden bahsediyorsunuz Hatucam? Evet. Buyurun lütfen. Yok olmaz. Teşekkür ederim. Kardeş kalk, kardeş. Ulan uyandırayım diye su döktüm. Ya Rabbi şükür dedin. Çimçikledim, şimdi olmaz kız dedin. Kulağına şarkı söyledim, değiştir dedin. İlla öperek mi uyandırayım? Öpeceksem de bu. Yengeyi öperim, baştan söyleyeyim ha. Karabasan, hanım kalk bana Karabasan geldi. Allahü la ilahe illa ve la yulgay. Ayetel kürsü okuyup benden kurtulmaya çalışmam beni gururlandırdı. Emme, Karabasan de oğlum ben. 3 harfli misin? Ne 3 harflisi lan? 6 harfli benim adım. Esrail, canımı almaya geldin. Bari 5 dakika ver bir gusül alayım. Planlanmamış bir operasyonudu. Hanım istedi bir de. Allah Allah. Ben de şaşırdım önce. Sonra dayanamadım yapıştırdım. Ne yapayım? Ya kardeş dur gözünü seveyim. Bütün özenini paylaştın benimle. Bana ne senin cinsel hayatından? Şu an evde yangın var. Acil kalk yangını söndür yangını. Ama sen hazır mısın? Ne hazır lan? Hırkızım ben. Bak. Madem canını kurtardın, aldıklarım bende kalır ona göre. Hadi yangını hallet. Böyle hızır mı olur? Böyle hırkız mı olur? Çekecek bir valizinden gelmişsin evi soymaya. Çuval bende bel ağrısı yapıyor ya. Fıtık var. Hem de 3 tane. L4, L5, L6. İyi bilirim. Bol bol yüz. Yüzebildiğin kadar yüz. İyi gelir. Nerede yüzeceğim acaba? Sivas'ta deniz mi var? Dötürgede yüz. Dötürge olur bak. Suyumu da içmişsin lan. Ben suyumu kazandım da içtim. Şirinlik yapma, bırak aldıklarını. Vallahi ararım karakolu. İstersen karakolun telefonunu vereyim. Ver. Al. Onu da çalmıştım. Hadi kalk. Yangını söndür. Yangın nerede lan? Nihayet uyudu. Rambo'yu ikna etmeye gelen albay gibi etkileyici bir giriş yapmak isterdim fakat imkanlar kısıtlı. Bizde torun dedesi torununu sünnet ettirir, askere gönderir, evlendirir. Biz de adem böyle.
yapmaya başlıyor yani. Sünnetlik madde lan. Ben daha kafadan yatmam arkadaş. Ya küçük köy yerinde İsmail torunu Matias'ı sünnet ettiremedi. Dedirtmem ben kimseye. Bu çocuğun ismini biz koyacaktık ya. Matias diye isim mi olur Allah'ını seversek? 3 kişi ortak şirket açmışlar da baş harflerinden isim vermişler gibi. Matias, Mahmut, Timur, Asım. Sanki bana araba teybi markası. Halbuki o kadar ısrar ettim İsmail koyalım diye. Atalarımızın ismi dedim. Fakat dinletemedim. Neyse biz ekibi tekrar bir araya toplamamız lazım. Sen benimle misin? Seninle olmama gibi bir şansın var mı İsmail abi? Yok. Yani yalnız bir sorunumuz var. Yılmaz kayıp. Fikret abi akıl hastanesinde. Malum muallim Saffet'te parayı buldu. Hangisiyle başlıyor? Sen benim üstüme kuma mı getirdin? Kim hazırladı bu sofrayı? Ben kendim hazırladım. O kadar güzel oldu ki. Aha buraya sofra bezine imzamı attım. Lan kim yiyecek bu kadar şeyi? Ben yiyeceğim. Misafir mi geliyor yoksa? Yo, baş başa bir kahvaltı yapayım dedim şöyle kendimle. Sen de karnın nasıl dolapta bir şeyler var, ekmek kalmadı fırından alırsın. Bunu yazdım bir köşeye ben İsmail. Bak. Yine çeteyi toplamış bak. Ya sen nereye gidiyorsun ola? Otur ekmeğini ye. Biz bir arkadaşı ziyarete gidiyor. Sana afiyet olsun ha. Bunları elleme, içeride bir şeyler var, oradan yersin. Dört, de beşe. Hastanenin deposundayım lan. Vallahi burayı tarif ettiler ama ben de anlamadım İsmail abi. Aha! İşaretleri takip et. Çetin, o da burası mı lan? Burası değil ki. Bozuk. Tahmin ediyorlar burada. Sizi de mi aldılar içeri? Vallahi ben ölmedim yani. Biz seni almaya geldik. Ne? Düğün mü var lan? Yoksa gelmezdiniz siz. O zaman... Düğün devam ediyor Çeto. O kadar kolay değil. Hasta dışarı çıkmaya hazır mı? Bir kontrol etmemiz lazım. Tekrar merhaba. Merhaba Fikret. Söyle bakalım, burada ne görüyorsun? Abi odaklan ne gördüğünü söyle. Çıkart gidek buradan. Küçük tüp. Peki burada? Büyük tüp. Ben fena oluyorum. Ben çok fena oluyorum. Bana çabuk bir serum getir. Koş söyle. Gel. Peki burada ne görüyorsun Fikret? Sanayi tipi tüp. Abi ne diyorsun Allah'ını seversen sen buradan çıkmak istemiyor mu ya? Oğlum ne görüyorsam onu deyiveriyorum işte Allah Allah. Bildi vallahi. Bakın Kağıtta tüp mü var? şaşırtmacalı olsun diye böyle sordum. Hepsini bildi. Evlatlarım gibidir onlar benim. Nerede görsem tanırım yani. O zaman hastamız iyileşti mi? Saracağınız mı doktor bey? Tabii son bir test. Fethi! Konuşma! Ne doktor lan? Benim eski oda arkadaşım oğlum. Deli lan bu deli. Kandırıyor sizi ya. Ben eğleniyor diye ses etmediydim ama. Ya ne bozuyorsun Fikret abi ya? Allah Allah. İnna. Fikret abi hadi eşyalarını topla.
topla gidiyor. Anlamadım. Lan gidiyor. Gözetmen imzasıyla salıyorlarmış lan. Hiçbir şey anlamadım. Ya işte senin için imza attık biz yani. Senin sorumluluğunu aldık. Bundan sonra sana biz bakacağız diye hesabı. Ulan madem beni bir imzayla çıkarabiliyor musunuz? 2 senedir neredesiniz lan? Hı? Gelmiyorum. O zaman ben geleyim. Serum alayım, geleyim. Bir fırtına ben alayım yani. He? İmzasını attım ya. Nasıl gelmiyorsun lan? Sevdin mi lan burayı? Hiç sevmedim. İyi. Doğalgaz kullanıyorlar İsmail abi. Bir tane tüp yok ya. Benim küçük tüplerim ne yapıyorlar acaba? Hı? Ya büyük tüpler başının çaresine bakar. Ya küçükler? Az çıkarıyorlar mı? Kaçak var orada. Yok yok. Onlar çok iyi durumda. Çok. He mi diyorum? Bir şartla çıkarım. O Suas Otel'deki kız var ya. Onu bana yamayacağım. Karım yapacağım onu. Hangi kız lan? Aha bu kız. Boşumu biliyorsun tabii lan. Söz konusu düğün olunca dayanamıyorum. Gidiyor. Dur bir yol hazırlanayım ya. Allah Allah. Sana zahmet bana marketten Lolelel Paris eklenantları 101 kaya... Ağzınıza bir yer. Çok özür dilerim. Kaya siyahı bak 101 02 olmasın. Patlıcana çalıyor. Delirtiyor beni ya. Dur diyorsun ya. Sapık! Geçmiş olsun Fikret abi. Hoş geldin. Hoş gördük oğlum. Merhaba evladım. Merhaba emmi. Çok duygulandı, çok. Allah Allah. Ne duygulanması ya? Emmi sen nasıl bir soğan yedin? Gözlerim yaşardı. Adam biri bu dedi ağlamaya başladı. Ejderha nefesi gibi kokuyor yemin ederim ya. O kadar soğan yeme ya. Sen kimsin ya? Ben Saffet'in babasıyım. Ben de. Bu üvey. Ben karıdan ayrılınca gitti hemen evleniverdi. Sırf para için ha. Ayıp ediyorsun Sadık abi. Bak hala abi diyor. Aynı zamanda dayımın oğlu olur. Aynı evde büyüdük. Kardeş sayılırız. Ama işte çocuklar para ya. Ne alakası var çocuklar? Ben seviyordum yengeyi. Ulan yenge deme bari be. O senin karın artık yahu. Kaç yıl oldu evleneli yahu? Ha? İsmail abi. Ben geri dönüyorum ya. Ya içeride bu kadar orijinali yok ya. Ulan dürzü. Bak nasıl biliyor kendini. Ulan anan baban yoktu senin hani. Hani devlet okuttuydun? Memur maaşıyla geçinirken yoktu da parayı bulunca 2 tane birden babam oldu. Abi kaç tane anam var acaba? Dur bakalım. Muallim, kapıyı aç. Fikret abi, arabaya bin. Bence Sadık abi diğerine biraz fazla yüklendi. Karışmayayım dedim ama. Yenge hanımda da suç çok değil yani. Kuyruğunu o kadar salla diyeceğim. Devam. Oh be. Dikkat Fikret çıkabilir. Kim astı lan bunu? Çık lan! 2 sene sağa yetmiştir. Yürü! Akşama erken gel ha. Kaybol! Günaydın. Suas Otel'deki güzel kadın. Günaydın. Aman. Hanımefendi! Merhaba, bir şey diyebilir miyim? Buyurun. Ağzından bir kere öpebilir miyim? O servisin bağında mı, aranda mı, resmi teklifi kime yapar? Tuzlu Türk kahveni içebilirim. Tüp lazım mı, vereyim mi? Yok teşekkürler. Şey lazım mı? Ney? Asma kilit. Olur 2 tane alayım. Tüpçüden asma kilit mi alacaksın kız? Niye garipsediniz ki biz eczaneye gidip tartılan insanlarız. Ne kadar? İstirham ederim. Sizin paranız burada geçmez. İkramımız. Siz müşterilerinize asma kilit mi ikram ediyorsunuz? Yo, siz müşteri değilsiniz. Yoldan geçen alelade bir kadınsınız.
Ben de malın önde gideyim. Dükkanda baskül vardı, artayım mı? Aa, ne kadar güzel köpek. Sizin mi, kira mı? Benim. Ha, bende de kangal var. Yango'yu da aşıladım. Çok iyi eğittim, çok. Normalde köpekler ezan okununca olur, kendini kaybeder. Bizimkisi salona gidiyor, televizyonun sesini kısıyor. Bacak üstüne atan varsa uyarıyor, yatan varsa kaldırıyor. Örf, adet ve geleneklerime uygun yedirdim ama sen niye evde bekliyorsun? Çok komiksin çünkü. Ha, Allah, sen gül diye yapıyorsun zaten. Hop, oğlum dur. Anam, yedi lan. Aç mı bırakıyorsunuz bu köpeği? Attım, çok yedi. Neyse benim acelem var. Simanız bana tanıdık geldi. Biz tanışmış mıydık daha önce? Bir iki kere çalıştığınız otele tüp getirdim. Oradan kafanıza kazınmış olabilirim. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba abla. Yıllardır böylesine güzel bir suret görmedi hanımefendi. Benim burayı resmen... Çıkartamadım, kusura bakmayın. Ben Leyla. Ha, ben de Meczup. Leyla'yla Meczup mu olduk biz şimdi ya? Bence komik. Ben Fikçi Tüpret. Aman Tüpçü Fikret. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. İyi günler. O nasıl iyi günler demek be Leyla. İlkokuldaymışım da vali çıkıp okullar kar tatilinde demiş gibi içim kıpır kıpır ya. Yengeni gördün mü Toraman? Geliyor anneler dururken. Ulan her fırsatı değerlendirin ha. Bir mutluluk yaşatmayın bana. Aferin. O tüpte yaptığın yemekleri hepsi yansın inşallah. Ver lan tüp. Kasurunu aldım. Tüpü getir alasın. Tüpçü! Ne var lan, ne var? Git kendi koyunu sat oğlum. Artık ben geldim. Kimse senden tüp almaz yani. Tüpçü! 2 tane küçük tüp getir bana. Hemen ablam. Bende geri vites yok yani. Koyarım tekniği. Buyur yenge. Bir bardak su ver Fikret. Bak şurada. Allah. İçim yanmış Fikret. Su dökenlerin çok olsun mezarına. Ya yenge senden aldığım her hayır duasında içim ürperiyor ya. Aran içiyorum. Helal et. Helal hoş olsun. Ha biraz ağabeyine döndürsün inşallah. Ama yine ya. Sen içeriden ne faat çıktın Fikret? He? Parayı alayım. Ne parası lan? Bir tepsi su böreği var şurada, al git işte. Su böreği mi? He? Ya bir iki tane tüp verdim neyini içecek? Sus lan! Ne çok konuştun? Ya niye? Sus lan! Teyze yiyeceğin deme komşular bu odunlar yaş demiş. Anladın değil mi? Anlamadım. Fikret'in öküzü bakar iki gözü. Ben içeri bir bakayım bakalım. Bir şeyler var mı? İyi hadi. Toplantıya başlamadan evvel bir şey soracağım. Ya İsmail abi, senin bu karın neden benden takas yöntemiyle alışveriş yapıyor? Hı? Tüp verdim, bana börek verdi. Yetmez dedim, eskilerini verdi. Bu bana hiç olmadı ki ya. Çok deli gösterdi bu benim. Fikret, sulandırma şimdi toplantıyı. Çıkart. Ya ayıp lan. Ya abi çıkart dedin çıkarttı. Adamcağız da boş yere yüklenme. Ya o değil. Hatuca pijamayı vermiş. Başka pijamam yok ya. Lan oğlum korkmayın. Pantolon üstüne giydim lan. Allah Allah. Çeto. Estağfurullah. Bir bakar mısın benim yüzüme konuşurken? Hı? Çeto anana tüp veriyorum, bana mandal veriyor, leğen veriyor. Nayloncu muyum oğlum ben? Hı? Nayloncu muyum ben? Hayır yani delik de o kadar değilik. Naylonla para arasındaki farkı ayırt edebiliyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yanlışın var Fikret abi. Benim anam Umre'ye gitti. Biri seni fena halde kandırmış. Biraz da iş konuşak. Yılmaz nerede? Vallahi polis bile bulamıyor abi. Yılmaz'ı bulmak imkansız, impossible. Ama çalınacak kadar çok paranız varsa o sizi mutlaka gelir, bulur dediler. Var abi, çok paramız var. Nerede var? Bu nasıl bir sürat lan? Yılmaz. Fikret.
Ne oluyor lan? Ne bakıyorsunuz ya? Adam oturduğu yerde bayıldı. Gel abi. Kendine gel abi. Yılmaz. Nasıl oldu lan bu? Bu kalemun gibi oldum İsmail abi. Soruyu ben soruyorum. Cevabı ona veriyor ya. Her gün kılıktan kılığa giriyor. Kimse tanımadı beni. Fikret'ten tüp aldım, tanımadı. Çeto'ya para bozdurdum, tanımadı. Siz gelmeden önce İsmail abiye çift Mars koydum. O bile tanımadı. O sen miydin lan? Para var dediniz. Nerede? Para nerede? Para nerede? Anlatayım. Şimdi biz Tarık'ın düğününü yaparken ben Emel Hanım'ın menajerini aradım ya. Adam meğerse benim verdiğim numarayla sayısal oynamış. Büyük ikramiyeyi tutturmuş. Tutturdu sen de ortak sayılırsın diye. O kadar tutturunca ben de aldım. Bayağı bir paramız var artık. Az evvel Yılmaz'ı gördüm sandım burada. Bayılmışım. Ne adardır baygınım? Yılmaz nerede lan? Benim eve gitti galiba abi. Anahtarlarım da yok. Allah'ın aşkına. O kadar parayı evde tutacak değilim ya. Neyse ne. Şimdi Yılmaz evde parayı bulamayınca o bizi bulur zaten. Bulur da planı konuşmayalım. Herkes bizi dinliyor. Nerede toplanacağımızı ben size mesaj olarak atarım. Hadi şimdi dağılın. Anne ben sizin yan sokağınızda oturmuyorum. Öyle kafana estiğinde gel konuşacaklarımız var diyemezsin. Telefon diye bir şey var ya. Ya hattımız güvenli değil. Dinleniyor olabiliriz. Anne konuşurken sen bile beni dinlemiyorsun. Kim bizi niye dinlesin? Ya yurt dışından geldim anne. 4 saat uçtum ya. Takip edilmediğine emin misin? Eminim anne. Hem geldiğimi babamdan neden gizliyoruz? Çünkü babanı gizliden gizliye takip edeceğim. Bir işler çeviriyor Tarık. Ben anlarım, halayım ben. Ya anne ne evham yapmışsın ya. Uğraşma şu adamla. Kime ne zararı var? Bir dine. Biz uçaktan buraya gelirken üçümüz şöyle yan yana düştük. Ben böyle o değerden hıp diye gözümü örttüm. Bu Çetin'e böyle döküldü. Babam, sizin şu sünnet meselesi var ya. Ona kafayı takmış. Taktı mı bırakmaz biliyorum. Bir de siz oğlanın adını İsmail koymadınız ya. Buna bir içellemiş gerdanı şöyle şuralarına düştü. O olsun. İyi ki koymadınız. Anne bu işler hiç benlik değil. Yani ben niteliksiz biriyim. Fiziksel aktiviteler konusunda felaketim. Anne ben malım, muşambalar üstünde malım. O yüzden ben hiç takip falan edemem. Sen benim dediğimi yapacaksın. Babam en son bir iş çevirmeye kalktığında bu köyden 2 tane mefta çıktı. Himci ben adı Cara markasına benzeyen bir bebenin bu kadar çuku için kimsenin ölmesine izin vermeyeceğim. Çocuğa senin babanın adını koymadım diye sen de kızdın. Benim babamsa senin de deden lan it. Allah Allah. Adam yalvardı ya. Yalvardı benim adımı koy diye. Gitmedi. 2000 TL rüşvet girdi bana. Bizim de işte biraz elimiz sıkışıyordu, harcamış olduk. Sen ne yaptın? Gittin, alt ismi koydun bebeğine. Ya senin dediğin ismi koysam babam üzülecekti. Babamın adını koysam sen üzülecektin anne. Sen de gittin, ikiniz birden üzülün diye başka bir isim verdin bebeğine. Öyle mi? Allah Allah. Yaklaş. Sen bu İsmail'in oğlu değil misin? Oluyor. Aferin. Aynı onun gibi düşüneceğim. Bunlar nereye gider? Nerede toplaşır, ne konuşurlar? He? Haydi benim aslan oğlum, bir düşün bakalım. Şimdi bunlar kimse duymasın istiyorlarsa halka açık bir yerde konuşmazlar. Bu saatte yalnız kalabilecekleri tek yer köyün ilkokulu. Anahtarlar da Saffet Hoca'da var. O yüzden kesin oradadırlar. Saçma sapan konuşma lan. Bula bunu mu buldun manyak? Var git. Var git merkezdeki bütün meyhaneleri gez. Bunlar nerede oturuyor, nerede ne konuşuyor? Çabuk lan. Allah Allah. Sanki ilk defa ağzının ortasına vurduk bunu. 35 yaşındayım ben. Senin yaşına tükürürüm ben. İsmail abi. Şeytan gibi adamsın vallahi. Kimse burada olduğumuzu tahmin edemez. Bunları niye getirdin lan? Özel bir şey konuşacaktım. Benim babamlardan gizlim saklım olmaz. Allah Abi ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ne yapıyorsun? Anahtarı var bende buranın. Oğlum niye vermiyorsun lan? Ben de şu pencereyi kırayım. Abi siz devlet malına niye zarar veriyorsunuz ya? Çok param var dediydin. Ödersin ne olacak?
Bu arada evin anahtarlarını kayfede düşürmüşsün. Buldum. Al. Yılmaz, ben sana mesaj atmayı unuttum oğlum. Önemli değil. Çeto'ya atmışsın. Okudum. Çeto, bu arada telefonunu kayfede düşürmüşsün. Buldum. Al. Ya pehlivan ben de 200 lira mı düşürmüşüm kahvede? Onu da buldun mu? Kayfede cebinde 60 lira para vardı. Yalan söyleme Fikret. Şimdi cebinde 20 lira var. 40 lirayı ne ettin? Bu nasıl yapılıyor ya? İsmail abi, Tarık köye gelmiş, görenlere geldiğimi babama söylemeyin diyormuş. Emin misin Çeto? Eminim abi, beni yolda gördü, babama söyleme dedi. İyi, hadi herkes yerine otursun. Geç. Plan tahtadaki gördüğünüz gibi basit ve sade. Torunumu kaçırıyorum, sünnete düşeceğiz. Bitti. Konuyu anlamayan var mı? Soru soran var mı? Tamam, dağılabilir hadi. Hocam bir dakika. Çocuğu nasıl kaçıracak? Bunun pasaportu var, vizesi var, bileti var, duty free'si var. Letonya'dan nasıl getirecek yani çocuğu? Çocuğu Letonya'dan kaçırmayacağız. Sivas'tayken kaçırıp sünnet edeceğiz. Aldığımız yere bırakmayacağız. Çocuğu nasıl getireceğiz Sivas'a? Anan haklı. Şimdi doktor 20 gün ya yaşarsın ya yaşamazsın deyince eski ekibi topladım. Helallik istedim. Baba daha iyi bir hastaneye götürelim seni. Yani yurt dışında tedavi ol. Onların imkanları daha genişti. Belki yanlış teşhistir ne bileyim. Ya. Verem oğlum. İnce hastalık. Gel buraya. Bırak. Adamın günahını aldım boşu boşuna gördün mü? Yemedim Tarık da doymuş gibi yapacağım. Baba peki yapabileceğimiz hiç mi bir şey yok? Sizden bir tek şey istiyorum. Söyle. Torunum Matias burnumda tütüyor. Onu Sivas'a gel. Son günlerimi onunla birlikte geçiyor. Dur lan. Deyince öyle kalacaklar. Onları can elinden vuracağım. Biz bu adamı ilk seçimde milletvekili yapalım. Hallem eder, gullem eder. 3 ay içerisinde Türkiye'nin başkentini Sivas yapar bu. Vallahi tehlikeli. Ya İsmail abi, madem duygu sömürüsü yapacaksın, son dileğim torunumun sünnet olması desen de bizi hiç uğraştırmasan. O zaman yemezler ki. Yalan söylediğini hemen anlarlar. Ben kendimi bayağı kaptırdım abi. Savunmaya geçtim planı. Falan muhalifin dediği doğru. Böyle masum bir şey olursa kullanmazlar. Senin parayı hayırlı bir işte kullanacağız. Toplu sünnet töreni organize edeceğiz. Toplu sünnet töreni mi? Ya senin torunu sünnet ettireceğiz diye Sivas'taki bütün çocuklar mı sünnet ettireceğiz ya? O töreni izlemeye gideceksiniz. Oradan çocuğu kaçırtıp kestireceğiz. Sonra da getirip masasına bırakacağız. Sözdü. Sağ 100 verdim. Bu tahtada bir şey yazınca soru zannediyor, çözmeye çalışıyor. Salak. Bak, yarın belediyeye gidiyoruz. Belediye ile beraber töreni organize ediyoruz. Resmi organizasyon olarak. Ben biraz tırsmaya başladım abi. Bir yamuk olmaz değil mi? Yamuk geometride olur hocam. Bizde yamuk olmaz. Yarın akşam yine buradayım. Şimdi toplu olarak camiye gidelim. Yatsıyı kıldık deriz. Benim abdestim yok. Benim de abdestim yok. Benim hiç abdestim yok. Ya Fikret abi, gözünü yediğim, sen özel hayatını niye insanların içerisinde ifşa ediyorsun? Hadi Cemal. Çeto gel hele gel. Gel lan gel. Gel lan. Neyle anneyi bırak gel. Baba, sanki bana Mimar Sinan'ın eserini gösteriyor. Ya gözünü yediğim, hadi gidelim yatak ya. Heyecan yaptım oğlum. Allah'ını seviyorsan gel lan. Yumuşak karnından vurdun gene. Hadi geliyor. Bak bak. Leyla'nın köpeği bu köpek. Leyla bu evde oturuyor. Ben bu kızın yanındayken saatler memurun bayram tatilindeki gibi, tembel öğrencinin yaz tatilindeki gibi geçiyor. Ne ara başlıyor, ne ara bitiyor bilemiyorum, anlamıyorum ya. Bitecek diye de ödüm kopuyor. Ya sen bu sabah bir kere gördün bu kızı. Ne ara oldu bunlar? Vay babağın derdine ya. Papağanın derdinden kime ne? Sen anlamazsın. Sus be kalbimin sesini dinle gel. Oğlum
Horlama sesi geliyor abi kalbinden. Horlama sesi geliyor abi evden. Bu nasıl bir horlama lan? Evde erkek var. Hadi gidelim. Yok ya. İçime soktum pikniği. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bas kumbasan olur. Git abi ne yapıyorsun abi köpek var. Oğlum köpek benim elimden yemek yedi lan. Köpekler yemek yedikleri elin sahabına saldırmazlar. Değil mi Johnny? Yalnız bu köpek normal değil. Aç bu aç. Ya bu köpek penye yer mi ya? Bugün de odun yedi. Taş yok mu lan taş? Abi yapma. Ya ben sana kefir oldum ya. Ben imza attım. Aha attım. Açacağımdan girdi taş. Horlama kesildi Çeto. Kafasından vurdun galiba. Ne oluyor lan? Seni şerefsiz seni. Seni şerefsiz. Ya taşı attı kaçtı. Yakalamak istesem de ne yapıle? Fikret Bey. Şu Fikret atsan artık bana sadece bey desen. Leyla Hanım, adamın biri geldi dedi ki ya dedi çok horlama var dedi. Ben bunu susturacağım dedi. Yerlerden bir yeri taşı aldı. Şimdi hadi afadik atlayacağım dedi. Atıyordu o taşıma gitti ya. Böyle saçma şey mi olur? Benim burnumda 170 gram et var. Sen mi horluyordun kız? Ulan o nasıl horlama? Köydeki bütün arabaların alarmı çalıştı. Köpeklerin hepsi havlamaya, ulumaya başladı ya. Koyun yaşlıları sur üflendi zannetti. Camiye koştular lan. Köpeğin delirmiş. Köyünün kolunu kaptı lan. Ay yine güldürdün beni. Teşekkür ederim taş atanı kovaladığın için. Gel abi. Kızı gördün artık. Hadi gidelim. Gir ulan içeri. Leyla Hanım size bir şey itiraf etmek istiyorum. Bir saniye. Abi yapma. Bağırışma. Abi yapma. Sinir sahibiyim. Abi yapma. Çetin beni sinkaflı konuşturma. Çocuklar burada oynamayın. Topunuzu keserim. Hadi gidin buradan. Leyla Hanım, sizi seneler evvel çalıştığınız otelde gördüm. Gördüğüm gün anında koştum kuyumcuya. Aha da bunu aldım. En pahalı, en kalın, en gösterişlisi. Saf altın. Fikret Bey, Sonra altın bir yükseldi, bir yükseldi, bir tavan yaptı. Şimdi servet değerinde bu. Bir teşekkür edeyim dedim. Zorda kalmadan ben bunu bozdurmam yani. ne demek canım? Esnafa katkımız olduysa ne mutlu bize. Çeto duydun mu? Aa canım dedi, duydun mu? Canım dedi. İyi geceler. İyi geceler demedi bana Çeto. Ne dedi biliyor musun? Bana Fikret Bey testler karışmış kusura bakmayın. Yaşayacaksınız. Ölmeyeceksiniz dedi. Ömrüm uzadı Çeto. Günleri, ayları, yılları saydım. Bir tek seni sevdim. O karardaydım. Sen Leyla ben Meczup. Olmaz olaydım. Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Durururu değil. Devam. İsmail uyudu. İsmail. Kime diyorum uyudun mu lan? Tepene taş düşmesin. Uyudun mu diyorum İsmail? Ne var Hatice? Ne var? Uyudun mu? Ya devrilirken uyuyorum ben, beni biliyor Hatice. Kendimi bırakıyorum, yanak yastığa değmeden uyuyorum. Yarın beraber doktora gidelim. Ben bir doktordan duyayım ya neyin var neyin yok. Ha? Yarın belediyeye gideceğim. Oradan çıkar hastaneye uğrarım, sana sonuçları getiririm. Ben de geleceğim. Yok. Bak, doktor ne zaman benim hastalık mevzunu açsa ağlamaya başlıyorum Hatice. Sen mi lan? Ya ben o halde görmeni istemem ben. Ya sana bir şey olmasın diyorum ben ya. Sana gelen bana gelsin İsmail. Bir şey diyeceğim. İsmail. Ben seni çok seviyorum ha. Ben de Hatice. Sen mi diyorsun lan? Ay sana kurban olurum sana. Ben de beni çok seviyorum Hatice. İstiyorum bir yerim ya da bir yerim bal olsun fakat bu kadar işte. Hadi al haydi.
Sen bu tüpü niye gezdiriyorsun yanında ya? Bıraksana VIP'ye. Çalmazlar, korkma. Ya eli boş gelinmez diye başkana getirdim Çeto. Ne diyeceğim? Acaba Fikret abi bizi burada babamlarla beklese de biz üçümüz gidip konuşsak? Açık konuşacağım. Fikret abi ortalığı biraz karıştırabilir. Var bende o potansiyel. Doğru diyorsun muhallim. Fikret sen burada biraz eğlen. Yarım saate kadar dönüyor. İyi o zaman ben de hazır takım elbise giymişim. Selvi boynuma bir selfie çekeyim ha. O kız o balkona çıkmayacak. Her gözükmüyor. Bana daha yüksek bir yer lazım. Hayrına toplu sünnet töreni ha. Vallahi beni çok utandırdınız. Ne kadar düşüncelisiniz ya. Estağfurullah başkanım. Memleketimize bir hayrımız dokunsun istedik. Belki bir airport yapamadık. Bir tren rayı döşeyemedik. Ama bizim de böyle bir hayrımız olsun diye hesabı. Yo, çok utandım. Yüzüm kızardı. Bu nasıl bir Kadir Şinaslıktır öyle ya? Bak, bakamıyorum suratınıza ya. Ağlıyor mu? Başkanım elimize mi yapışacak? Başkanım ağlamayın ya. Vallahi bak dayanamıyorum. Kulağın çarpsın ben de ağlayacağım. Ağlamayın ya. Oldu oğlum çocuğum bu sefer oldu lan. Başkan ağlama. Allah aşkına ağlama. Bak dayanamıyorum. Yo, çok mahcup oldum. Olmaz öyle. Ya bizim de bir katkımız olsun. Buldum. Bütün haber kanallarını çağırarak hayrı ifşa edek. Örnek olur ya. Ya olmaz ya. Olmaz. Doğru, olmaz. Daha büyük bir yeri lazım. İnsanlar iraat izlemeli, değil mi? Sonuçta bütün haber kanalları gelecek dediniz, he mi? Demedik. Vallahi biz demedik. Başkanım zaten bu aralar memleketimizde çok mühim olaylar var. Gece yayınlarlar. Bizi her haftada başka bir saatte yayınlarlar. Doğru söylüyor. Zaten bizim işlerden ne olacak ki başkanım? İnternette çok izlenir de televizyonda kimse izlemez. Yani. Buldum. 4 Eylül stadyumunda yapak ha? Başkanım ya 4 Eylül stadyumu diyor ya. Başkanım bak. Başkan. Şimdi 4 Eylül stadyumunda yaparsak Old Trafford dururken kraliçe gücenir vallahi. Durup dururken İngiltere'yi karşımıza almayalım ha. Başkanım şimdi bizim Nuri abinin bir çay bahçesi var. Bizim için manevi değeri çok büyük. Düğünlerimizi biz hep orada yaparız. Değil mi İsmail abi? Sizin için de uygunsa orada yapak. Sizi mi kıracağım ya? Olur tabii. Ha? Ama biz hiçbir şey yapmamış olduk. Ben de haftaya toplu sünnet törenine hemen sayılı getireceğim ya. He? Göz onu bir arar. Arar yani. Dönüyor, dolaşıyor, aynı turnikeye giriyor kardeş. Biz bunu her seferinde nasıl beceriyor? Nasıl bir emel sayılmış lan bu? Başkanım şimdi Mehmet Sayın bizim kanka olur. Bizim Saffet'in çok samimi akrabası, çok yakınlar yani. Ayıptır söylemesi bizim evden de çıkmaz karı ya. Hiç. 17 cevapsız arama başkanım. Hepsi Emel. Yeter. Vallahi arıyor açmıyorum artık. Çünkü kilitliyor. Kafa açıyor kadın. Siz hayırdır ya? Ya acaba diyorum Nükhet Duru'yu mu çağırsak ha? Olmaz o, olmaz. Niye? Diye sorar başkan. Açıkla merakta bırakma İsmail abi. Başkan yabancı değil. Şimdi başkan şöyle bir şey var. Tabii Nükhet Duru'yu biz bir hayır işi için çağırmıştık fakat gelmedi. Ya ben sildim onu ya. Yani adam değil adam. Küstüm ben ama. Mıstığa Keser'i çağırak. O vefalıdır. Ya müsaade edin ben biz de bir şey yapak canım. Takım elbise giymeyecektik. Bizi adam sandılar. Buyurun. Kızım basın bültenine girin. Tamam babacığım. Belediye arabalarını salın şehre, bütün gün anons eylesinler. Haftaya toplu sünnet törenimiz var. Mıstığa Keser coşturacak insanları. Bir de gelecek ay yapılacak olan Nükhet Duru konserini iptal edin. Hayırsever bir iş adamına çok yanlış yapmış. Silin onu defterden. Adam değil o ya. Müsaadenizle. Durduk yerde hiç tanımadığımız bir kadının da ekmeğinle oynadık ya. Helal olsun bize. Hop toprağım. Ne atlayacaksan atla. Atlamayacaksan söyle telefonu kapatayım. Şarjım bitmesin. Toprağım saçmalama ya. Fotoğraf çekmeye çıktım. Korktu. Atlamaz bu. Siz de dükkanlarını kapatmayın. Dağılın hadi. Dur bak sağlam delikanlıya benziyor. Atla lan aşağı. Atlayayım diye sen bana gaz mı veriyorsun lan? Ne macera peleşmişsiniz arkadaş ya. Manzaralı bir yer diye tutturdun. Al işte. Gördün mü? Herif sıçtı onun içine. Senin Allah belanı versin. Millet burada takı takacağına seni
Zekiye. Ben bunu saymam. Bir daha düğün yapacak. Açılın biraz geçin ben. Yalvarırım. Açılın. Oğlum tatlıyı ben şuraya düşecek. Al işte Beşir şuna benzer bir şey çiz. Daha fotojenik oluyor. Hocam! İlla bağırmayın. Kaç tıkırıyım bunu mu istiyorsunuz ya? Allah Allah! Kimsenin canı yansın istemiyoruz. Lütfen Sivas polisine teslim olun. Etrafımız sarıldı. Lütfen aşağı inin. Lütfen. Tamam. Teslim oluyoruz. Ateş etmeyin. Çok pişmanız. Paralar dolapta gizli çekmecede. Hangi para? İşte şirketin kasasından çaldık. Nereye bakıyorlar bunlar? Anlasını sensin kesin. Atladık sazan gibi. Bize gelmemişler yalan. Abi etrafınız sarıldı dediler. Ben ne bileyim çatıdan adam atlıyor. Atlamıyorum lan. Anlamadan dinlemeden iş yapmayın kardeş. Doğru söylüyor. Kendi kendimizi anlamadan dinlemeden iş yapıyoruz. Memur abi, şimdi siz bize gelmediniz ya. Biz binaya geri dönebiliyor muyuz? Yoksa artık tamamıyla geçti mi o iş? Alın la bunu. Aslan parçası. Sağ ol. Ya bir durun bir demeç vereyim ya. Nereye veriyorum? Şu suratı iyi ezberleyin lan. Kaç senelik planı bu bozdu. İlk defa bir düşmanım var. Bana bunlar da süzme salak çıktı. Hemen atladılar. Fikret abi, bak veli sayılırım. Gözünü ediyorum. Bir şeye bulaşmadım de. Bir şey yok ya. Siz başkanla konuşurken ben de bir tane çete yakalattım. Çeto. Yarım saat ya durduk ya durmadık içeride. Sen hangi ara bunca şeyi... Sus lan. Binin arabaya. Arabada anlatırım. Hadi. Hadi bakın. Kardeş, yolu kapattınız. Ağaç olduk lan burada. Kerem abi kusura bakma ya. Hemen çıkıyoruz. Başkanın işleri işte. Önemli değil kardeşim benim. Var mı benim yapabileceğim bir şey? Kerem ciğerim dur ya beni bir hastaneye bırak. Ezük işim var da hastanede. Dur bekle çek var hastaneye. Hadi Allah'a emanet. Hadi selametle. Kusura bakma delikanlı. Pardon. Ben Tuncay vardı da benim ilkokul arkadaşım. Ben ona bakmaya gelmiştim de ona şey yapacaktık. Kendisi görevi kötüye kullandığı için uzaklaştırıldı. Öyle mi? Diploması hakkında araştırma başlatıldı. Ne araştırması? Bulamıyorlar diplomayı, arıyorlar. Durum vahim yani. Buyurun ben yardımcı olayım. Bunlar nedir? Test yaptırdım kendime. Doktor istemeden hazır olsun dedim. Düşünceli hastayımdır. EKG. EKG temiz. Evet, yeni aldım. Röntgene de bir bakalım. Bu röntgen gerçek mi? Evet. Tuncay full röntgen isterdi. Siz niye soyundunuz? Muayene edeceğim dediniz ya. Biz elbiselerle de muayene edebiliyoruz. Allah Allah. Tuncay niye beni hep soyuyordu ki? Paranız testlerin arasına karışmış. Ben size kan ve idrar testi yazayım. Detaylı bakalım. Sana söyleyeyim neyim var? 20 güne kalmaz ölürüm gibime geliyor bana. Nedir tam olarak şikayetiniz? Kaburgalarım küçük geliyor bana. Sıkıyor. Pöçüğüm batıyor. Sanki etlerim çekiliyormuş gibi geliyor. Bir yanlarım ağrıyor ya. Bildiğin ağrıyor yani. Sanıyorum ben can veriyorum. Ağır ağır. Çıkıyor. Ya 20 güne kalmaz ölürüm gibime geliyor. Allah Allah. Alkol alır mısınız? Olur. Ne var? Hayır. Yani hayatınızda diyorum alkol kullanır mısınız? Yemeklerden sonra aç karnına. Doymuyorum. Hadi dürüst olalım. Siz işe mi gitmek istemiyorsunuz? Rapor mu lazım size? Madem siz de dürüstlüğe benim kadar önem veriyorsunuz. Anlatayım. Ya buraları bir zabunuzuyla buyla kovalayın ben. Etkili giriş yapamıyorum. Kaysın biraz buraya ya. Allah Allah.
Saffet bu arada parayı idareli kullan. Yakında benim düğünüm var yani. Gel abi. Kendi kendine gelin gibi oluyorsun. Yalan o laf, öyle bir şey yok. Kendi kendime denedim, olmuyor. Ne? Olmuyor. Leyla canım merhaba. Şu telefonunu bir versen de aklıma düştüğü vakit arasam artık. Onunla. Leyla Hanım içeride. Bir saniye çağırayım. Leyla! Leyla! Bir beyefendi geldi. Numaranı istiyor. Leyla yukarı çıktı müdür beyin odasında. Leyla! Leyla! Biri numaranı istiyor. Kel! Kelli lan kelli. Az biraz seyrek tepem açık. Ne kadar yani? Pardon duyamadım. Leyla Hanım diyor. Telefonunu verin diyor Göbekli Bey. Göbek. Çık dışarıda bağır lan. Duymayan kalmasın. Leyla revirde şu an ama ben hemen ulaşıyorum. Hiç zahmet etmeyin, gerek yok. Zahmet bir şey söylemeden gitmiş ya. Leyla! Kel göbekli yaşlı bir dayı geldi. Numaranı istiyor. Akraban falan olabilir bir gel istersen. Dayı ne lan? Dayı ne? Dayı ne? Abim abi diyeydi, onun geri vitesi var yani. Yahu. Ben Leyla'nın telefonunu istedim sizden. Hı? Ben Leyla'dan telefonumu istedim, şarjla yani. Çok pardon. Çok özür dilerim. Dile yani. Ben 450'nin öyle odada kalıyorum. Otelde istirahat ediyorum. Ayıptır ya. Bu arada sana söylediğim gibi tüpüm değilsin. Telafi etmek için odanıza hemen meyve sepeti yolluyorum. Hı, lütfen. Zebzeneğini de götürtürseniz sonra geçer. Çetin Bey her zaman yaptığımız gibi spor olsun diye arabaya koşarak gidelim lütfen. Çetin otur önüne, yürü bak. Koş Çetin koş. Koş Çetin otur koş. Vay. Cem ortalık karıştığında hemen niye toparlıyorsun ya? Belki sana bizim orada ihtiyacımız vardı. İşler karışıyordu abi. Ne yapayım? Sorumluluklarım var benim. 2 tane babam var. Bu tip durumlarda hop kaleye. Biz buna geri çekilme yöntemi diyoruz. Vallahi. Ha, telefon Leyla'nınmış ya. Kızın telefonunu aldım hakikaten. Elimde tutuyorum Çeto. Lan telefonunu almayla kalmayıp şarj aletini aldım ya. Gazonova bok yemiş yanımda. Vallahi bravo. Saffet, haberlerine söyle, oturacaksınlar. Biz bu kızın telefonunu geri verecek. Niye lan? Mesajları vardır, fotoğrafları vardır, bilgi edinirim. Ayıp abi, ayıp olur mu ya? Ya hem herkesler gördü ya abi senin bu telefonu aldığını. İnkar ederim, yalan derim olur biter. Nasıl ispatlayacak ki? Bu adam aldı telefonu Leyla Hanım. Bu Fikret Bey. O niye alsın ki telefonunu? Ay saçma sapan konuşmayın beyefendi. Doktorum ben. Bir insana ben nasıl öleceksin diye yanlış teşhis koyarım. Tutturmayacağım ne malum sürpriz gelir ölürüm. Allah Allah. Bak Hatice bastırıyor. Hatice bastırıyorsa tamam. Şimdi bak şunun üstüne şu hangisini istiyorsan tamam bunların üstüne bir tanesine 20 güne kadar ölür yazıp imzalasan yeter bana. Hadi. Ay çıkın lütfen çıkın. Çıkın Hipokrat yeminim var benim. Ekmek kırarız kafanda. 3 gün oruç tutarsın. Hipokrat kim? Onu hallederiz o olay. Bak en iyisi telefon et. Telefon da yeterli benim için. Döviz sizde kalabilir. Ha bir de rüşvet. Makbuz mukabilinde bağış yanlış anladım. Ay rica ederim. Rica yapmayın. Ay yapmayın. Aklı başında gerçek bir doktor bu dediğinizi asla yapmaz. Aklı başında olmayacak, doktor olmayacak. He mi? O kolay o bende ya. Yenge, tüm nüfusumu kullandım. Kıydım paraya, en iyi doktoru getirdim. Doktor Allah aşkına söyle nesi var İsmail'in? Ölmüş. Ne? Nasıl ölmüş? Lan belki daha 20 gün var lan. Adama lafının sonunu getirtmiyorsunuz ki. Ölmüş ama ağlayan yok. Yani bu 20.000 kilometre daha ya gider ya gitmez. 20 gün olmasın. Tabii. Tıbbi terimler kullanıyorum ben. Doktorum ya. 20 gün diyelim evet. Of bu nasıl bir hastalıkmış doktor? Bunun adı ne? Osman. Osman mı? Evet Osman. Dedemin adını verdim. Rahmetli de aynı hastalıktan ölmüştü. Vefa lan bu. Ya hastalığa atasının adını veriyor adam ya. Siz eşisiniz sanırım. Yok ben avradıyım. Tamam o da olur. Sizin mi? He sahip çıkan olmazsa. İçeri kız. İçeri diye şey. Yenge, ben hastanın yanında moralini yüksek tutmak için esprili bir dille konuştum ve fakat durum çok kötü. Böbrek üstü bezleri iflas etmiş. Ama
halk arasında Cushing sendromu diyoruz. Onun da son evresi ya yenge. Gerçi Allah'tan ümit kesilmez ama. İsmail abi, ben bir hesap yaptım. Bak, o çapta bir tören bayağı para. Ambulans falan da tuttuk. Bak iyi gitmiyoruz. Lan oğlum o dert değil de. Şimdi bak sürekli imza atıp kefil olup içeriden deli çıkartıyoruz lan. Başımız bir derde girmesin. Bana bak. Git şu deliye göz kulak ol. Yazdıklarımızın dışında bir şey söylemesin çabuk. Hadi gidelim o zaman biz. Buyurun. Hatice. Bırak ağlamayı gel beni kaldır. Gel. İyi misin sen? Allah bismillah. Besmele çek, besmele. Bak ağlıyor ya, ağlıyor. Bak ya kaş yapalım derken hay Allah ya. Hatice'm bak şimdi sana bir şey itiraf edeceğim ama öyle kızma mızma yok. He, öleceğini anladın, itiraf ediyorsun. Üstüme kuma getirdin değil mi? Ya ne kuması ya Allah Allah ben seninle zor baş ediyorum bir de kuma mı uğraşacağım ya. He, kumadan bir de çocuk peydaladın, onu bana kitleyeceksin değil mi? Çabuk itiraf et. Yılmaz senin oğlun mu? Kim lan Yılmaz? Kalpazan Yılmaz ya. Hani babasının fotoğrafını gösterdiydi ya bize. Aynı senindi. Ya Hatice sen kendine gel ya Allah Allah. Bana bak şimdi dinle beni. Bak sana söyleyeyim doktor falan var ya bizim bu biraz önce gelen doktor. O tüpçü Fikret senin oğlun değil mi? Ya o nerede tüpçü Fikret benim oğlum oluyor. Benden 4 yaş büyük adam ya Allah Allah bakma bana abi dediğine. O zaman Tarık senin oğlun. Ya nereden çıkartıyorsun Tarık benim oğlum? Tarık tabii ki benim oğlum ya. Hatice iyi misin bizim oğlumuz lan Tarık? Şaşırtmacalı soru sorayım dediydim. İyi değilim. Ben hiç iyi değilim. Benim evimin direği, başımın gölgesi gidiyor. Ben nasıl yanıyorum? Aman! Ne arayayım bir elini öpeyim. Ya Hatice dur bir dakika doktor. Sen gidersen ben ne olayım? Lan doktor diyorum sana. Bir dinle lan. Ne diyorsun? Bütün suçları itiraf etmişler. Aferin Cemil. Ne demek komiserim, elimden geleni yaptım. Sevdiyseniz ne mutlu bana. Başta niye itiraf etmediniz? Sadece soygunu üstlenmiştiniz. Vallahi biz sadece soygun yaptık komiserim. İçeride bize iyi polis kötü polis yaptılar. Klasik taktiktir. Her kapıyı açar. Komiserim, iyi polis ikna olmuştu zaten bizim sadece soygunu yaptığımızda ama kötü polis iyi polisi döve döve öldürdü. Yani rolün hakkını verdi ama abarttı biraz. Adamı öldürdükten sonra cüzdanla çaldı. Ne kötü polismiş ya. İyi polis ölürken kelime-i şehadet getirmek istedi. Kötü polis adamın ağzını eliyle kapattı, getirtmedi. Ne diyor oğlum bunlar? Ya şımartıyorlar beni. Vallahi komiserim gözünüze girmek için işte ya. Sinirmek amaçlı. Lan manyak mısın sen? Serhat, sorgu odasına koşun. Alın bu manyağı da. Ama komiserim bak suçların önünde tartışmayalım ya. Soner Sarıkabadayı tekne almış lan. Sizi buraya acilen topladım. Çünkü ters giden şeyler var. Hayırlı akşamlar. İsmail abi yenge seni takip etmiş. Yok. Hatice bizim ara sezon transferimiz her şeyi biliyor. Artık o da bizim takımdan. Kızmadı mı yenge? Ya ne kızacağım? Herifim ölmüyormuş, ölmüyormuş. Yemişim torununu da, düğününü de. Madem yenge bizde, burada buluşmasaydık. Okula gelirken hep kaçıp ekesim geliyor. Eski bir alışkanlık. İçime eşofman giyip geldim ya. He ya, bir de sigarayı tuvalette içiyoruz. Para buldum vallahi. Dünya para verdim, kendim yaptırdım baba tuvaletleri. Beğenmediniz mi? Bayıldım. Sorun ne? Bayıldım diyorum lan. Ya sorun değil mi bu? Küt diye düştüm, bayıldım işte. Ya tamam Allah Allah. Bundan sonra kayfede buluşuruz. Bana bak Yılmaz. Sana dediğim adamın telefonunu buldun mu lan? Buldum. Ver. Telefonla kaydettim. D harfinde. Doktor Tuncay. Ya oğlum yapma böyle şeyler. Korkuyoruz lan. Yılmaz sen nasıl bir adam oldun ya? 40 orospu bir araya gelse senin gibi bir piç doğuramaz. Para beni bozdu. Vallahi bozdu. Hiç yakışıyor mu bana böyle laflar? Özür dilerim. Alo Tuncay. Ha ben Demirci İsmail lan. Bana bak bendeki telefon numaranı kapatmışsın.
Bir arkadaştan aldım. Sana bir şey diyeceğim. Sen muayene ederken beni niye soyuyordun lan? Soymadan duruyormuş. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır İsmail. Benim tarzım o. İş yerinde eğlenirim ben. Bana bak senin sesin kötü geliyor lan. İşler çok bozuk İsmail. Davalar falan var. Ümmiğimi sıkıyorlar. Çok kötü. Bana bak toplu sünnet törenimiz var. Düze çıkarsın az çok. Ha müşteri yağlı kuyruk oğlum. İstediğin parayı bastır. Ayıp oluyor ama abi. Benim bu parayı harcadığım hızla Serdar Ortaç harcayamadı parasını. Benim tarifem belli İsmail. Kimi eve bırakılırım. Cüzi bir ücretim var, peşin alırım. Yerim, içerim, akşamları bir iki zina yaparım. Kumara çıkarım. Bunlar da sizden bu kadar. Ne diyor abi bu? Ya sahneye rockstar çıkarsak bu kadar uç şeyler istemez. Alt tarafı sünnetçi bu lan. Ya iyi tamam bir şey değilmiş. Kabul edin, hallederik. Hadi. Yenge sen de var ya tam görev adamıymışsın diye hesabı. Bana bak telefonu tören günü seni alacak arkadaşa veriyorum. O seni arar tamam mı? Ha? Şişt, telefonunu kaydedin lan lazım olur. Ya sen elin adamının numarasını kızcağızın telefonuna niye kaydediyorsun? Ya benimkini arabada unutmuşum Çeto. Allah Allah. Bu numara zaten kayıtlı. Ve? Babasıymış lan. Her yıl var kayınbabamda ya. Oha süper. Çok iyi anlaşacak. Babayı almaya ben gideyim o zaman. Kaleyi 3'ten fethediyorum. Bana kız olduğunu söylemedi. Bilmiyordum. Gerçi evli olduğunu da bilmiyordum. Beni düğüne çağırmadı. Kızcağız Sivas güzel ama baktı çirkinmiş. Babası Tuncay, tahriplisi Tıpçı Fikret. Bir besmele çek bari. Lan! Ölüyordum korkudan. Ne işin var senin burada? Telefonumun sende ne işi var? Ne telefonu ya? Nasıl buldun beni? Telefonum nerede diye bir uygulama var. Uygulamam var. Ya polisi niye arıyorsun ya? Evet telefonu çalan çocuğu yakalayıp bir güzel dövdüm. Elinde kaldım telefonu. Bir teşekkür et. Konuşma. Güvenlik kameralarını izledim, sen almışsın telefonu. İnsanın insana güveni diye bir şey kalmamış yemin ederim ya. Güvenlik kamerası nedir arkadaş ya? Sözümüze de itimat edilmeyecekse istirham ederim yani. Kendi resmini duvar kağıdı yapmışsın. Evet. Şarjını bitirmişsin telefonu, %2 kalmış. Sana da bıraktım. Bir sürü paralı oyun indirmişsin. Sen oturup bununla oyun mu oynadın ya? Tüp patlatma oyunu. Son aramalarda da Almanya var. Yavrum babın avcunda akrabalar var. Akrabalara gözetmek sünnettir ya. Bir sürü dakikan vardı mundar olmasın diye yani. Kendi numaranı da eklemişsin. Hatta benden kendine mesaj atıp cevap yazmışsın. Yazışmışsın benimle kendi kendine. Ben telefon çalışıyor mu diye denedim yani. Fikret Bey, siz bana asılıyor musunuz? Evet. Suç mu? 82 Anayasası'nda tüpçü meczup Fikret genç, bekar ve güzel bir kadına asılamaz diye bir kanun mu var? Hemen bakalım. Vaktim yok. Vaktim de yok. Yaşlanıyorum ben. Yasaların bana verdiği yetkiye dayandım gülüm. Hayır yani iyiliğin için söylüyorum. Hiç şansın yok. Şansın mı yok? Hay! Bana bak Sezgin. Aman Sezgin beni andı. Bana bak. Sakın ama sakın benim yeteneklerimi küçümseme. Sana o lafları sonradan yedirtirim. Bu mu lan etkileyici konuşman? Sakın bir daha böyle bir şey yapma, polisi ararım. İnip kapıyı çarpıp gitmeyecek misin? Taksiyle geldim, nasıl gideyim? Bir işe yara da eve bırak. Ben 3 kere evlendim. 3'ü de benimle oturuyordu. 3'ünü de hiç eve bırakmadım. Şimdi hiç şansım olmayan bir kızımı evine bırakacağım. Yok ya, tereyağlı ballı börek. Hadi canım in aşağı. Sen ciddi misin ya? Bırakacak mısın beni burada kız başıma? Ya o kadar vicdansız bir herif miyim ya? İn aşağı sen kullanacaksın. Al kendini git buradan. Kendi kendini evine bırak ya. Ekmek arabası bu, ekmek teknesi. Bir haysiyeti var. İstirham ederim. Ne yapıyorsun lan? Bir besmele çekmeydin bari.
uğrayacağım oğlum. Açıyorum abi. Açam. Direksiyon tak. Hikmet abi yalnız bu var ya hiç hoş olmadı yani. Konuşmalı. Aleti mahvettin. Nasıl ödeyeceğiz Saffet'in paralar gitti yine ya. Hatuca. Ne bu ya böyle? Seyirci cezası yemiş takımın türbünü gibi. Sırf kadınlar çocuklar var. Niye lan? Benim ne kötünü mü gördüler bunlar? Hoş geldin İsmail. Bunlar da senin etini yiyordu. İyi ki geldin. 3-5 güne kalmaz. Tatlı diye helvamı da yerler. Ne kaldı şurada? Hiç ölecekmiş gibi değil anam bu. Dağ gibi herif. Buradakilerin yarısını gömer bu. Seher ablaya da doktor 10 günlük ömrün kaldı dediydin ama. Bak halen yaşayın. Ne zaman dedin? 10 gün önce. Seher'de dönüşü yerde yüzü koyun yatan mı? Kız canını bitti mi burada? Allah! Vefat edecek. Burayı mı buldun kız? Yok kız içim geçmiş. İyi mi? Allah seni kahretmesin. Tutun. Zaten canım götünde. Yürü git. Allah. Heh. Bana bak Hatuca. Bizim beton ısımlar nerede? Torun yok. He? Evde süsleniyorlar. Vallahi Tarık nasıl çevirdiyse bunu şenlik mi sanıyorlar ne? İsmail Bey, bir dakika görüşebilir miyiz? Ya başkan, görüşelim ne olacak ya ne? Mustafa Keser geldi kuliste. Ama biz onun alacağı ücreti yanlış anlamışız. Bir rakam gönderdiydi, TC kimlik numarası zannetmişik. Meğer alacağı ücretiymiş. Sözleşme de imzaladık. Mustafa Bey'in alacağı para konusunda biraz yardımcı olma ihtimaliniz var mı acaba? Ha? Ya o iş bende, çözerim. Başkan yerim seni, yerim. Ne kadar güzel ev ya. Şirin mi şirin, şehrin dışında gürültü yok. Bu aileye iş güvesi gireyim ya. Çökeyim lan ben bu aileye. Sünnette ne kadar para varmış ya. Ben bu evi nereden hatırlıyorum ya? 2 depozito isteyen yer burası mıydı? Yo, ben hiç depozito vermedim ki. Allah Allah. Aha kayınbabam geliyor. Yüzde hiç yabancı da ona. Elemtere. Selamun aleyküm Tuncay ben. İyi üç kişi geldiniz. Bizim oralarda Mısır azami bu kadar boydadır yani. Mısır işte. Aslında 2 kişi geleceydik de özel bir sebepten dolayı buradayım. Ana durum yolda. Niye 2 kişi geleceydiniz? Efendim? Niye 2 kişi geleceydiniz? Çeto. Muhabbetin kötüyse şoför sıkılmasın diye. Kaç kişi geldiğimize takılıyor. Tüp kamyonuna geldik takılmıyor. Ne diyorsun sen ya? Tüp kamyonuna geldik efendim. Bu zamana kadar helikopterine alan olmadı. Benim standardım bu. Yalnız sünnet malzemelerini çaldılar, evi soydular da. Sorun da yok. Ben gördüm, benim depoda sünnet malzemesi vardı. Olur. Nereden elime geçtiyse artık. Geçerken alırız. Ben seni nereden tanıyorum ya? Sen mi sünnet ettin beni acaba? Görsen tanır mısın? Muhtemelen değişmiştir. Niye lan? Sünnet fotoğrafımı ya. Hatırlıyor musun? Nereden hatırlayayım kardeş? Lafı uzatma. Hadi gidelim ya. Yürüyün gidelim. Ya gel. Aç. Sağa doğru gidiyor. Gülüm sağa doğru. Sağa doğru. Özel bir şey konuşacağım. Hadi dön. Oğlum ne demek lan param bitti. Ya herif broşür bastırdı, anons ettirdi. Kaymakamı çağırdı. Rezil oluyor adam ya. Adama destek olmamız lazım lan. Giysileri
Yemekleri, organizasyon. Sahne yaptırdık sıfırdan abi. Sünnet yapacağız dedik, inşaata girdik, projesini çizdirdik. 15 tane amele çalıştı. İşler hiç umduğum gibi gitmedi, bitti para. Yahu niye hesaplı harcamıyorsun? Niye çarçur ediyorsun Müslüm herif? Hiç mi kalmadı? Bir miktar ayır. Kefen param o benim. Ya Allah gecinden versin. Ne kefeni ya Allah Allah. Sen gencecik adamsın. Görünen bir sağlık sorunun da yok. Ya sen daha uzun yaşarsın ya. Hem kefen parası bedava artık. Ben oğlum hep muhallim olsun ister. Okuttum bana. Olmaz. Olsun. Oğlum olmadıysa sen benim oğlum sayılırsın ya. Ne sayılırsın ya? Oğlumsun sen benim oğlum. Oğlum ya. Baba de. Baba de. Baba. Bak baba diye ağzını ya. Baba. Ay canım. Ben o kefen parasını da alayım. Ona da göz diktin değil mi? Olmaz. Ya ondan değil. Yani bak yarın öbür gün hepimiz öleceğiz. Ölümlü dünya. Şimdi ben de şimdiden piyasayı öğrenim. Kefen ne kadar falan diye o açıdan yani. 400-500. 1000 kadar. Oha o ne lan o ne biçim kefen oğlum? Mumyalattıracağım mı lan kendini? Bak gidiyoruz bankaya para çekeceğiz. Bak şimdi durup dururken sinirlendim. Yürü lan. Lafı evliliğe getirdim, hayırlı kısmet falan. Ya dedi ne işin olur dedi, genç güzel adamsın dedi. Git takıl her gün başka kadınla dedi. Düşünebiliyor musun Çeto? Bana güzelsin dedi. Kesin verir kızını. Fikret abi, sen muhabbeti çok yanlış anlamışsın. Bu kız sana hayatta bakmaz ya. Bence sen bu kızı unut. Çeto, beni Türk kadınlarına emanet edin. Askerliğini nerede yaptın? Henüz yapmadım. Çocuklar daha küçük. Onlar bir büyüsün, onları vereyim. Anam hala sağ, onu bir gömeyim ondan sonra. Sivas cezaevinde bulundun mu? Bulundum. Askerliğimi orada yaptım, jandarmaydım. Sen baya benimle dalga geçiyorsun ha. Şurada 2 dakika muhabbet edek. Seni nereden tanıdığımı La tamam hatırladım. Vallahi da billahi da hatırladım. Ya ben senin evini soymuştum. Yangın çıkmıştı hani. Ya fıtık vardı bende. L4, L5, L6. Hatırladın mı? Emua kuduğumun çekçekli hırsızı. Gel lan buraya. Gel dur. Ben niye kaçıyorum ki ya? Ben niye kaçıyorum? Ya merhaba! Lan! Ha! Merhaba! Alın lan şunu elimden! Ya şunu elimden! Ya şunu elimden alın! Tüpü değil lan, tüpü değil! Adamı! Neyse, bayılmış zaten. Ya Yılmaz gözünü yediğim toplu sünnet törenine gidiyor. Sen sünnetçi döve döve bayılttın lan. Benimle saadetimle oynadı Çeto. Kayınbabam lan o. Kovalamaya başladı beni. Küfür falan etti. Ya vurmaya kalktı. Ben de döve bayılttım. Dayak mı yedim? Lan niye durup dururken dövmeye kalktı seni herif? Nereden tanıdığımı hatırladım. Ben bu Kamil'in evini soymuştum. Boş bulunup ona da hatırlatmış bulundum. İşleri çok zora soktun Yılmaz. Ben nasıl alacağım bu kızı? Neyse ne ya. O zaman biz bu Kamil'i kamyona yükleyek ondan sonra İsmail abi ya. Ne yapak yani? Hala gülüyor ya. Sen nasıl menajersin kardeşim? Böyle hata olur mu ya? Yatırmazlar tabii parayı. Kalkmışsın, alacağımız rakamın yerine TC kimlik numaramı yazmışsın. Orada kaç rakam var biliyor musun lan sen? Ödemezler tabii parayı. Böyle bir para yok. Ulan o parayı Tarkan'a verseler, metrobüste kolbasta oynar anam avradım olsun. Adam mı çekler mi lan ben o paraya? Efendim, çok özür dilerim. Belediyede yanlış bir anlaşılma olmuş. Lütfen başkan, hata bizim. Sıçıyorum ağzıma şu anda. Değil mi ya? Nereden bileceğiniz bizde o kadar para olmadığını? Ama sağ olsun köyümüzün ileri gelen hayırseveri Saffet Hoca hallediverdi. Buyurun. Biz ilk kazara TC kimlik numaranızı gönderdiğinizi sandık. İlginç bir bakış açısı. Biz daha önce Nükhet Duru'yla çalışıyorduk. O çok ucuzmuş ya. Resmen para almıyormuş. Önümüzdeki ay konseri var. Başkan iptal etti. Merak etme başkan. Önümüzdeki ay ben gelirim. Para falan da istemem. Siz o yazan rakamı getirdiniz değil mi? Ben böyle misafirperverlik görmedim yani. Vallahi yapar mısınız bunu? Lan öldü ölür manyak. Pardon yani başkanım. Oğlum al şunu bagaja bırak. Ben de bir çıkayım dışarıya da şöyle bir ortama haliye falan bir bakayım edeyim. Bir türkü de patlatayım. Şöyle de bir ortamı güzel bir ısıtırım. Dışarıdan bir şey isteyen var mı?
ekmek arası falan, çay, gazoz, limonata, ayran, yoğurt falan filan yani. Yok yok sağ olun. Mustafa Keser taklama atıyor. Alo. Oğlum neredesiniz lan? İsmail abi, bizim Yılmaz'la sünnetçi Tuncay Bey arasında ufak bir sürtüşme oldu. Tuncay Bey şu an baygın. He tansiyonu düşmüştür o. Öyle değil de bizimkisinin soyduğu evlerden bir tanesinin hesabı çıkınca Tuncay Bey, Yılmaz da bunu piknik tüpüyle bayılana kadar doğdu. Bana bak ayılır o ayılır. Yılmaz'ı uzak tutun heriften. Siz onu getirin ben hallederim. Fikret abi. İsmail abiyle konuştum. Yılmaz sen bir kere bu adamdan bir uzak dur. Hatta sen başka bir araç bul. Hatta bence sen başka bir araç bul. Vallahi gençler, bence sizin de başka bir araç bulmanız gerekiyor. Durun çok konuşun. Sünnetçiyi çalmışlar Çeto. Tüplerimi çalmışlar Çeto. Çeto bir şey yap. Yap bir şey Çeto. Çeto bak böyle. Çeto. Hacılar bir sakin olun. Kimseye haber vermeyin. Paniklemesinler. Halledeceğiz. Ulan geçtim sünneti dağın başında kaldık. Biz nasıl geri döneceğiz? Bize ne yaptılarsa aynısını yapacağız. Araba çalıp tüp kamyonun peşine düşeceğiz. En sevdiğim. Çocuklarımı çaldılar. Kesin yine midye isteyecekler. Kamyon içinde. Ulan şirketi soymak için bilgi toplayayım diye işe girdim. 8 sene çalıştım. Müdür yardımcılığına kadar yükseldim. Az kalsın kariyer yapıyordum. Tam şirketi soyacağım. Tüpçü çıktı lan karşıma. Abi biz polislerin elinden kurtulduğumuzda niye kaçıp gitmedik abi buralardan ya? Neden ele geçirdik abi biz bu tüpçü kamyonunu? Bu adam kim? Niye dövdüler abi bunu? Yok abi uyandıramıyorum ben bu adamı ya. Lan jandarma! Jandarma! Panik yapmayın lan jandarma! Lan davalarım var benim, kaçıyordum ben ne güzel. Aha uyandı lan. Dur arabayı. Arabayı durdur. Durdur lan dur. Dayı sen neyi tutup çekiyorsun ya? El freni değilmiş lan o. Değil dayı değil. Ama onur oldum yani. O yüzden bir terslik çıkarmayacağım. Sen de azıcık tut kendini ya. Tut kendini ne lan, doğru konuş. Bu araba boş. Abi bu jandarma arabası falan değil ya. Rengi benziyor sadece. Lan ne yapıyorsunuz siz birader? Asıl siz ne yapıyorsunuz lan? Fermuarları çeke çeke geldiniz. İşe dük. Yalnız bak benim içim fesat ha. O kadar şey geldi aklıma. İşemiş olabilecekleri hiç gelmedi. Acayip rahatladım. Oh, ben de bir çevireyim. Jandarma arabası gibi geldiydi bize. Nasıl bir renk seçtiyse babam. Herkes ilk görüşte jandarma arabası sanıyor. Araba tozlanınca da köyün çocukları hep jandarma yazıyorlar üstüne. İleriden aynı gerçek gibi. Evet. Şu koşan arkadaş sizden değil müydü? Hangi arkadaş? Lan! Herif kaçmış atlayın! Lan geri vites şu arabanın ne biçim araba lan bu? İnin lan yakalayın herifi! İnin! Hedefimiz geldi. Çok korkuyorum Yılmaz. Korkacak bir şey yok Çeto. Fikret abi koş. Oyala sen pompacıyı. Adres falan sor. Ben arabaya düz kontak yaptıracağım. Fikret abiye de macera olsun diyen hesabı. Şuna bak nasıl gidiyor ya. İnsan bir sorar. Nasıl vereyim de? Fulle sen. Ben fişi alayım. Bir şey soracağım. Tuvalet nerede? Arka tarafta abi. Havale. Gel hele gel. Tut. Buraya nasıl giderim ya? Böyle dümdük. Bu kadar mı lan? Ne bileyim bir tarif et. Yok abi merkeze bağlı bir koy zaten. Hemen bu. Hakkını helal et. Gönül meselesi. Mecburuz. Ha? Çeto. Hadi oğlum. Takip et. Geç. Devam et. Lan nereye yaptın lan düz monta? Anahtarı arabada bırakmış keriz. Düz kontak yapmadık ki. Zaten immobilize yer bu araba. Düz kontak olmaz. Anahtar üstünde olmasa sıçmışyorduk. Ama olsun. Plan takır işledi. Abi vallahi nasıl oldu hiç anlamadım. Biri beni lafa tuttu, diğerleri arabayı çaldı. Sen depoyu doldurdun mu? Yok abi. Deposu boş arabayı mı çaldılar? Senin ben
planına takır sığdırayım Yılmaz. Madem bir plan yapıyorum tam yap göt. Şeyi ben mi yapacağım lan? Planı ben yaptım. Arabayı ben çaldım. Çetin Bey de bir zahmet benzin göstergesine baksaydı. Bana ne atıyor suçu? Lan! Lan ne yapıyorsunuz lan? Ne işsiniz lan siz? Arabayı iterek park etmiş arabaya nasıl vurdunuz lan? Aha tüpe tuttuk. Kardeş. Lütfen biraz sakin olalım. Aynı koyun çocuğu. Salim abi. Salim kim lan? Ne diyor bu ya? Oğlum o öyle bir şey değil lan. Tecrübe gerektiren bir ilim. Salim mi dedim? Allah Allah. Selim abi. Cık, o zaman. Selim abi. Nasılsın? Lan Çeto beceremiyorum oğlum. Gel. Tanımadınız mı ya? Selma yengenin kocası bu. Karımı nereden tanıyorsunuz lan siz? He? 2 dakika susaydın. Bir iki vurup bırakırdın. Avradını neye karıştırıyor? Kardeş. Gitmiyor lan bu. İçir miydi? Çeto! Emaneti ver. Emaneti lan. Uzatma. Ver şu emaneti. Ver. Vallahi bende bir tane emanet var canım. Onu da vakti geldiğinde veririm Rabbime. Anlamıyor. Anlamaz normal. Bunda Malzheimer başlangıcı var Yılmaz. Ne yapacak o? Ne yapacak? Sarılacak gel. Adam bizi levyeyle terbiye edecek Fikret abi. Ulan ben sizin var ya. Ulan. Çok özür dilerim efendim. O zaman ben şu tüpü alayım üzerime zimmetli. Ceketi de alayım. O zaman gençler topu. Şimdi ne yapacağım lan? Ha bir bu eksikti. Polis arabası çalmak ne demek lan? Lan madem dalağın şişiyor kaçamıyorsun. Ne diye kaçmaya çalışıyorsun ya? Dur Allah aşkına dur az soluklanayım. Çok kötü oldum ya. En son askerde koştuydum. Of. Çocuk musun lan sen? İşi gücü bıraktık seninle mi uğraşacağız lan? Bak bir daha kaçmaya kalkarsan şu aklında bulunsun. Ney? Vallahi bir daha kaçmayacağım söz. Bir daha kaçarsam 2 olsun. Mesajı aldım yeter. Daha ilk yumrukta tamam dedim. Niye vuruyor mu? Pekiştirme yaptık. Zaten seninle işimiz yok. Şu hatunun manitasını bulalım yeter. Kimmiş lan Leyla'nın sevgilisi? İşte kamyonunu çaldığımız tüpçü. Ne? Sevgililermiş. Gece tenhalarda buluşmalar falan. Ulan kızın babası duysa var ya. Allah yazdıysa olsun. Bana bakın lan. Bunlar bir çay bahçesinde toplu sünnet töreni yapıyorlar. Oradadırlar kesin. Toplu sünnet töreninde ne işi var lan tüpçünün? Çatıda ne işi vardı? Herif biraz değişik. İnsanlık ölmüş arkadaş ya. Vay baba ananın derdine. Otostop bitmiş ya lan. Ya geçtim durup almayı. Çeto bizi gören hızını arttırıyor ya. Şu hale bak. Gençler gelin uzatmayın ya. Bak yürüyerek gidemiyor. Bak burada villalar var. Tatile geldiklerinde kullanıyorlar. Şuradaki arabayı Allah gidek işte ya. Bak. Sağımsız zaten. Sahibi yok. Sağ kimindir? Kimindir? Lan manyak! Araba çalmaktan sıkılmadın mı? Kaymakamın arabasıdır falan. Bulaştırmayın bizi Çeto. Canım Mustafa. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun için. Çalıp çığırıyoruz, ekmek parası. Nasipse sahne hazır olunca sahneye çıkacağız. Ben bedava çıkarım dedim. Yine seni istediler. Hatta önümüzdeki ay konserim vardı. Onu da iptal ettiler. Mustafa Şop. Ben başkanla konuştum. Sen bedava çıkarım demişsin. Yemin ediyorum Nüket, bir para verdiler.
Kafa oynattım lan. Sıyırdım resmen. Keçileri kaçırdım. Senin devamlı aldığın bir ilacın var mı canım? Tansiyon hapım var. 12 saatte bir alıyorum. Gel. Gel. Bunu şuraya yapıştırayım. Bu ne ya? Bir çeyrek tak bari. Haydi. O senin için değil. Seni bulanlar için. O bize mi bakıyor? Ama ekmeğimi yedirme. Ben bu bağlamayı da kıracağım. Tamamını kırarım. Anladın mı? Mustafa hadi şimdi çık sahneye. Hadi şimdi. Lan bağlamada amma ileri gitmişiz biz ya. Helal ulan. Hayvan herif. Beyler, bu arabada immobilizyer. Düz kontak yapamıyor. Ulan kırmadan önce insan bir bakar. Allah'tan alarmı çalışmadı Çeto. Göstergeleri okusana Yılmaz. Oku. İlk emir lan. Bu adamlar arabanın eleklerini alıp tatile gitmediler ya. Elekten evdedir. Girer alırız. Değil mi? Arabayı çaldık bir de ev çalalım. Ya el çalalım demiyorum ki. Eve girip elektarı alalım. Aslında bu suça entegre bir suç. Ayrı bir suç sayılmaz. Olay temelinde yine araba çalmak. Vay. Lan bitesiniz siz. İşler karıştı burada karıştı. Mustafa ters oldu. Sizin başkan da getirdiğiniz sünnetçiyi beğenmedi. Kendi sünnetçi getirdi. Çabuk gelin buraya lan. Operasyon başlamak üzere. Fikret! Duyuyor mu beni? Fikret! Allah senin gibi Fikret'in. Estağfurullah. Ne sünneti ya o? Tamam. Akşam toplu sünnet töreni vardı Sivas'ta. Ya benim komşu da oğlunu kestirecekti. Beni de çağırdı. Dur arabada broşür vardı. Aman. Mustafa Keser mi ne gelecekmiş? Ha, bak, Mustafa Keser. Kapıyı bile kilitlememişler. Ne kadar kendilerinden eminler artık. Kapıya yazmışlar kocaman. Dikkat köpek var. Hani nerede köpek? Köpek! Ne güzel iş ya. Işığı açık bırak. Kapıya kocaman köpek var yaz. Bitti gitti. Oh ne ala. Maluk sanki. Gelin la gelin. Ya oğlum gelin rahat olun ya. Ah Yılmaz, Yılmaz. Gel. Ne yapıyorsun lan? Lan durun oğlum ya. Paniklemeyin hemen. Bilgiye saygı duyun acık. Şimdi size soruyorum. Bakın bu evde oturan bu terliklerden giyer mi? La bakmayın öyle giymez. Akılları sıra evde biri var diyorlar. Lan oğlumu anladık lan. Komşular duyacak yapma inan. Oğlum sakin olun ya. Bunları buraya koymuşlar. Akılları sıra evde biri var diyorlar. Bak. Şimdi. Ne bu? Kredi kartı. Elektar. Buyurun. Ahmet Bey evde mi acaba? Bir saniye çağırayım. Baba, kapıya bakacak mı? Ne bakıyorsunuz lan? Koş. Başka isim bulamadın mı? Ahmet kim ulan? Rahmetlik dedemin adı. Niko geldi aklıma. Lan hayır parmağında bir tane Ahmet var. Çöp. Sakın hareket etmeyin. Kökeni ısırmaz. Başka bir planın vardır inşallah. Var tabii. Sen değil lan! Bırak! Bıraksana! Ahmet Bey köpekle bilgilenin. Ahmet Bey, vallahi yüzüm yerde. Yani onca şeye rağmen hala bize yardım ediyor olmanız... Ne yardımı lan? Tövbe. Köpeğin soda şularını yaptırmamış bizim oğlan. Ne? Onun için de önce sizi en yakın hastaneye bırakacağım. Sonra da polise gidip şikayetçi olacağım. O değil de beni ısıran köpeğe kucağıma siz niye verdiniz o tuttunuz ya? Gözünüzün önünde beni ısırdı bu hayvan. Allah muhafaza. Tadım damağımda kaldıysa ne yapacağım? Ben köpeği de görmek isteyebilirler. Ahmetciğim, Yılmaz Bey istemeden arabanın camını tüp marifetiyle kırdığında alarm çalışmamıştı. Bilgilendirmek istedim. Hayır kanı mısındı size yani? Bana bak, sen arabanın bakımını yaptırmadın daha mı? Yok baba. Böyle baba ya, böyle evlat. Senin oğlan çok ihmalkar. Ahmet Bey isterseniz siz bizi çay bahçesine kadar götürün bırakın. Ben de artık doktora yarın giderim ne yapayım. Ama bak sözüm söz olsun. Zararınızı kuruşu kuruşuna evinize kadar götüreceğim. Hatta bu arabaya da bakım yaptıracağım. Hatta bu köpeği de baytana götüreceğim. Ama siz bizi ne olursunuz bugün oraya götürün. Ulan oğlum bu iş bu kadar önemli mi lan sizin için? Hayati memati meselesi Amoş. Beni bilirsin, düz adamımdır.
İyi. Bana kış lastiği de alırsanız tamam. Bizim oğlana kalırsa yalan olur. Allah Allah. Anlamıyorum anam. Ben vallahi da billahi da anlamıyorum. Bu Nüket Duru buraya niye geldi? Haydi geldi. Koskoca Mustafa Keser'in ağzını yüzünü niye hançık mıçık gitti? Acımadı ki, acımadı ki. İyi bari kurban oldum. Bir şey ister misiniz Mustafa Bey? Su, kolonya. Ben bir açık ayran alayım. Tansiyonu düştü herhalde. Yanında da notu vardı yazık. Ben hemen getiriyorum. Sayın Başkanım, lütfen bana bir şans daha verin. Bu konser benim için çok önemli. Olur mu öyle şey? Önemli olan sizin sağlığınız. Yok vallahi, konser daha önemli. Ne olur bırakın sahneye çıkayım. Meslek aşkına bakın ya. Ya siz nasıl çıkacaksınız ki bu şekil? Şuraya 2 dikiş atın. Bir de serum takın. 10 dakikada tabanca gibi olurum namus. Buyursunlar. Kardeşim ben açık ayran istemedim mi? Bunun neresi açık? Koyu olmuş. Su katın biraz seyrelsin. İsmail abi gel vazgeçelim bu işten. Bak bu adam hiç iyi değil. Valim ben de hiç iyi değilim. Bu adam sahneye çıkacak, o tören başlayacak. Yemekler heba olmayacak. İsmail dur hele dur. Dur kurban oldum dur. Bak hele sünnet olacakların arasında tanıdıklarımız var biliyorum. Heh, bak şunlar Deniz'in Kartal'ın çeyreği. Şu da Oğuzhan'ın yarımı. Bana da bir yarım. Soğansız olsun. Öpüşürüm belki. İsmail! Allah! Kurban oldum valla. Kız açamıyor da kapı. Ay iyi de niye kendi fotoğraflarını yüklemiş? Karışık MP3 bile yüklemiş. Eskiden karışık kaset yaparlardı insanlar sevgililerine. Onun modern versiyonu. Romantik mi ne? Romantik mi? Bu herif tanışmamızda bana asma kilit hediye etti arkadaşlar. Bu da romantik. Asma kilit aşıkların sembolüdür. Cidden romantik mi geliyor sana bunlar? Geldi seninki koşturuyor. İsmail abi. Neler oldu hepsini anlatacağım otur. Neredesiniz lan? Nüket Duru Mustafa Keser'i döndü adamın durumu fena. Ambulansta lambada yapıyor herif. Ne? Ya ama görün bir kıvrak figürler sergiledi. Tutamadım kendimi birik figürde ben yaptım. Kimseye de kendini tutturmadım. Sizinki daha enteresanmış. Oturakta ana dünya. Allah Allah. Yılmaz. Tuncay ne oldu lan? Yapamadık. Başaramadık İsmail abi. Ya sünnetçiyi çaldılar. Biz bile zor bela gelebildik. Tuncay'ın davaları nedeniyle başka sünnetleri o yapamaz, tepki çeker dedi. Belediye başka birini getirmiş, o bu duyacakmış bebeleri. Ya sünnetçi gelmiyor. Gelse bile Mustafa Keser sahneye çıkamıyor. Şöyle başlayamıyor ne yapacak İsmail? Sen geç. Misafirlerle ilgilen. Hayrına bütün köyü sünnet ettirmiş oluruz falan mı lan? Ya ben geçireyim seni yenge dur. Gel anam gel. Tüm ortalık kokacak kız ben ne yapayım bak. Paralar da bitti. Babamlar da terk mi etti beni? Arıyorum açmıyorlar. Çaresizlik gölgeyi peşimizde. Ondan başka bir şey görmüyoruz lan. Çaresizlik hissi olmasa, köşeye sıkışma duygusu olmasa, Hazreti Musa vurmayacaktı elindeki asayı yere, yarmayacaktı Kızıldeniz'i ortadan ikiye. Hazreti İsa yükselmeyecekti göğe. Hazreti İbrahim'e inmeyecekti kurban. Bir elinde öz oğlunun boynu, diğer elinde bıçak olmasa. Çaresizliğin ne kadar büyük bir nimet olduğunu, insana neler yaptırabileceğini tahmin bile edemezsiniz acıdan. Peygamber oğlum onlar. Biz sıradan insanlarız. Hatta sıranın biraz altında sayılırız. Ya kimse bizden mucize beklemiyor İsmail abi. Ben gideceğim, belediyenin sünnetçisini ikna edeceğim. Maddesi sünnet edecek yani. Biz sadece şartları biraz zorlayacak. Ne kadar istekli olduğumuzu gösterecek. Takdir yaradanım. Tamam ulan uzatma. Bismillah. Şartları zorluyor. Mustafa Keser nerede? Nerede?
biçtim dar geldi. Fistanı biçtim dar geldi. Hastalandım yar geldi. Hastalandım yar geldi. Geldiyse yarım geldi. Geldiyse yarım geldi. Ah başıma neler geldi. Ah başıma neler geldi. Şamama da göçvanım Şamama. Şamama da göçvanım Şamama. Her gün gider sinemaya hamama. Her gün gider sinemaya hamama. Delikanlılar dururken bayaman. Delikanlılar Biraz hırslar fazla mı kelleşmişsin? Kız yok, bunlar yaşlanmış işte. Önüme bak, halen cebini öyle Niye Fikret kendi kıyafetiyle çıkmadı? Kaç kişi gördü ki Mustafa Keser'in sahne kıyafeti? Daha inandırıcı olur dedi. Lan Fikret'in kıyafetlerini niye Mustafa Keser'e giydirdik? Adam çıplak mı kalaydı? Tekin abi halledebilecek mi acaba sünnetçiyi? Ben gidip bakayım. Peki ya Fiko'yu tanırlarsa? Sahne uzakta ve yüksekte. Işıklar da az veriyoruz. Siz de bastık. Zaten benziyorlar. Orkestrada ses etmeyin çok makaynasın dedim tamam dediler. Bu iş tamam rahat ol. Hiç uzatmayacağım hocam. Nasıl da söylenir bilemiyorum ama. Hayırlı bir iş için yardımınıza muhtacım. Yapma. Çok gecikmişsin. Öyle değil hocam ya. Tövbe estağfurullah. Ya hocam şimdi misafirlerin arasında ailesi sünnete karşı bir tane çocuk var. Baba tarafı çok istiyor ama ana tarafı acayip. Karşı çıkıyor. Ne yapabiliriz? Çocuğu kaçırıp gizlice sünnet edecek halimiz yok. Ben de konuya nasıl gireceğim diyordum. Vallahi bravo ya. İyi oldu. Hocam şimdi şöyle diyor. Çocuğu bizi alsak polise götürsek. Orada 2 dakikada kesseniz diyor. Ne diyor? Olur mu lan öyle şey? Suç bu suç. Size bir şey olmaz benim başım yanar. Biz sana içeride bakarız kardeş. Hatta çoluğun çocuğun varsa onlara da erzak yardımı yaparım. Allah rızası için. Ne olursun vallahi. Yere gir. Ağzını burnunu döverim bak. Pamuk parmaklarını yamuk yumuk dokun. Seni meslekten men ederim. Böyle durumlarda rüşvet filan verilir. Dayakla adam ikna edilir mi? Rüşvet vermem. Çetin. Adam dövmek günah değil mi? Güzelim benim. İşte bir ablanı dine. Ya bunun anasıyla babası kabul etmedi mi? Ya yabancılar da sünnetçi belli. Ya bulur tostluk istemiyorlar. Özetmez gibi düşün. Bunun fiyatı da ona göre olacak. Bak olur o zaman. Ne kadar? Artık o pazarlığı dedesiyle yapar. Haydi Çetin'im. Sen beyefendiyi al içeri götür, ben de çocuğu getireyim. Haydi canım benim. Haydi. Hadi kalk pamuk oğlan gel. Gel. Vay arkadaş, katalizör gibi kadın şerefsiz. Reaksiyona girdi, hızlandırdı olayı, hiç tepkime uğramadan çekti gitti. Allah Allah! Gel gülüm etme gülüm. Mor menekşe sümbülüm. Ben senden ayrı düştüm. Sensin benim sevgilim. Bu kalabalığın içinde nereden bulacağız lan tüpçüyle sevgilisini? Sevgilisinden size ne lan? Tüpçü kızın yanına bile yaklaşamayacak. Söz! Şaşırma, bağırma, panikleme, bayılma, sakın altına kaçırma, her şeyi anlatacağım. Anne! Anne değil ha, kaç yaşında kaldırsın çocuk gibi. Fikret Bey, Mustafa Keser. Her şeyi anlatacağım. Bu parçadan sonra bir 5 dakika ara vereceğim. Bana bir 5 dakikana ayırırsan çok sevinirim. Vallahi söyleyeceklerimi dinle. Ondan sonra istersen yüzüme bakma ya. Hadi. Hadi. Hadi lan şarkıya gideceğim. Hadi. Çiğ sütten kaymak olmaz, gözlere doymak olmaz. Eğer bir yola ben yolcuyum durmak olmaz. Çiğ sütten kaymak olmaz, gözlere doymak olmaz. Eğer bir yola ben yolcuyum durmak olmaz. Hayatımızı kararttın lan! İntikamımızı almayacağız mı zannetten?
Siz kimsiniz kardeşim? Ulan kadın akrabalarını mı gönderdi? Bittin sen Fikret! Kardeş ben Fikret değilim. Ben Mustafa Keser'im ya. Ulan sen Mustafa Keser'sen ben de Nükhet Duru'yum be. Olmadı kim olursan ol gel. Lan polis! Atlayın lan! Atlayın içeri! Evet beyler, ne yapıyorduk? İlk önce eller yukarı, doğru. Doğru. Bismillah be komiserim. Şimdi siren çaldı. Ne ara geldiniz ya? Ya kardeşim ben siren çalmayacak demiyor muyum size ya? Vallahi elim çarptı komiserim. Kazara oldu. Özür dilerim. Lan eliniz... Neyse, 3 kişi dedin. Bunlar değil mi? Bulduk mu? Yok amirim. Bunlar onlar değil. Yapma ya. Görsem tanırım. Değil. Yine bize gelmemişler lan. Yine bize gelmemişler lan. Başkasına gelmişler. Biz takıldık yine oltaya. Şu ambulansın kapısını şöyle açıp kapacak geçip gidecekler lan. Neyse. Nasıl yazdım kafasındaki abinin? Kim ilgileniyor acaba? Bu yaptığınız benim yuvamı yıkabilir biliyorsunuz değil mi? Anne sen hani bu konuda benim tarafımdaydın? Ne ara öbür tarafa geçtin? Bir emir erinin yanı... Yok lan öyle değil. Bir emir erinin yeri kumandanının yanıdır. Bari 2 tane iğne vurun. İyice bir uyuşsun. Ya anneciğim çocuk korkudan Türkçeyi çözdü görüyorsun değil mi? Oğlum sen ne güzel Türkçe konuşuyorsun. Dede, istersen mahkemeye gidelim. Adımı İsmail diye değiştir. Ne olursun kıyma bana. O da planlarımın arasında ama zamanı var. Hadi az sık bakayım dişine. Allah'ım sana geliyorum. Cevher bu çocuk, cevher ya. Babası kim? Benim? Al. Ne bu? Derisi. Geçen kurban dana kestik bu kadar deri çıkmadı. Çocuğun maşallahı var. Ne yapacağım ben bunu? Oğlum kemer falan yaparım ulan. Allah aç işleri. Yaşasın! Yaşasın! Allah! Allah! Abim müjdemi isterim. Neler oldu neler. Bakayım güzel kestirmişsiniz. Allah'ım çok mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum ya. Nelere daldım nelere. Allah'tan ne istediysem vallahi verdim ha. Amirim işte bunlar bu çocuğu zorla sünnet ettiriyorlar. Bana da teklif ettiler ama yeminimi bozmadım. Bir de Türkçü vardı. Nerede lan o Türkçü? Nerede o Türkçü? Aha bunu da alın. Bu da kızımı rahatsız ediyor. Amirim bu adamlar. Arabama çarpıp kaçanlar bu adamlar. Aha bu da hırkız. Çekçekli valizine evimi soydu. Sonra da kurt çıktı beni doğdu. Amirim. Aha bu herifler. Arabamın camını kırdılar sonra da evime zorla girmeye kalktılar bunlar. Lan biz seninle anlaştırdık ya. Doğru da yok. Gaza geldim ya la. Yok ben şikayetçi değilim Memur Bey. Yürü lan yürü. Tuncay, bizi yakmak için kendini de mi yaktın lan? Vay vay ya. Her yerde aranan meşhur Kalpazan Yılmaz da buradaymış. Arabamı çalanlar, ev soyanlar, görevi kötüye kullanan doktorlar, Mustafa Keser'e silah çeken kaçaklar. Bu nasıl bir sünnet ya? Bütün suçlar buraya doluşmuşsunuz. Bir beni giydirsin sonra muhabbet edin ya. Arpalıyı da bu kadar değil. Tamam abicim. Hepsini merkeze alıyoruz. Orada bir ifadelerini alalım. Bakalım daha neler çıkacak. Elindeki nedir senin? Hiç elimde kalmış öyle. Benim bir beyefendi. Hadi anlat. Vallahi bravo. Müfettiş Macit her şeyi çözdü. Komiserim bir istirhamım olacaktı. Bakın. Buyurun. Ya bu Yılmaz illegal bir adam. Yılmaz mı dedi o? Yaşar, Kalpazan Yılmaz. Ait olduğum yerdeyim. Buradayım. Şimdi bütün köy bana küsmüş. Demek ki öleceğim diye yalan söylemek biraz yanlış kaçtı. Ben ısıran köpek de kuduz çıktı İsmail abi. Şahabaha göbekte kaç olacağım? Vay be. O değil de hacılar. Sünnet düğünü yapacak diye yola çıkıp elin adamına kış lastiği borçlanmayı ben nasıl becerdim? Vay baba ana derdine ya. Paralar da gitti. Hiç uğruna hem de. Hani para gitsin bir şey değil de babamlar gitti. Lan oğlum onlar senin gerçek baban değildi ki lan. Biliyorum abi. Gerçek değillerdi de. Duygusu bile güzeldi. Ben bir tane baba istiyordum Allah'ımdan. 2 tane birden vermişti. Kaçırdım ellerimden. Mustafa Keser davacı olmadı yalnız ilginç. Harbi delivanlıymış ha. Asıl harbi delivanlı Matias çıktı.
Anlatmadı annesine dedesine olanı biteni. Bir anlatsa hatun beni kesin boşardı. Of. Şimdi işin gücün yok. Çocuğun pipisini görmesinler diye uğraştık. Yılmaz'ı aldılar yalnız o bayağı bir hapis yatacakmış. Şimdi bizi salıp Yılmaz'ı tuttuklarına göre Yılmaz'a itiraf ettiler. Bak, her şeyde bir hayır vardır. Bundan da bir ders çıkartmak lazım tabii. Bundan böyle değil düğün dernek yapmak, akrabaların düğününe bile gitmem lan. Bir düğün daha var abi. Düğün yok dedik ya lan. Alo. Çıktık aşkım. Bir yanlış anlaşılma olmuş ya. Yarım saate oradayım anladım. Ben de değil dedi. Tamam kapat. Hadi. Leyla evet dedi. Ne? Bu ne? Sen hangi ara? Nasıl ya? Ya onu boş ver de Çetin. O kız sana niye evet dedi lan? Acelenizde ya. Nasıl olsa bir düğün daha var anladım vakit bol. Leyla ile Meczup pek yakında. Yumurtanın